Asansör. Asansör kapısı açıktı. Bunu isteyen olmamıştı. Ama kapı yine de kendi kararını vermişti. Ne bir çağrı vardı ortada, ne de çağrılmayı bekleyen bir ses. Yine de insanlar toplanmıştı. İnsanlar her zaman toplanır. Özellikle de bir şey yokken. Çubuk adam asansöre bindi. Bu tarihsel bir karar değildi. Ama adımını atarken sanki bütün adımlar daha önce atılmıştı. Onunla birlikte başkaları da vardı. Bazıları hemen vazgeçti. Bazıları hiç başlamadı. Bu iki durum arasında kimse belirgin bir fark görmedi. Asansör hareket etti. Hareket ettiğini fark eden olmadı. Zaten fark edilmesi de gerekmiyordu. Asansörler fark edilmek için hareket etmezler. Yol boyunca katlar eklendi. Üçüncüde birkaç kişi geldi. Beşincide birkaç kişi daha. Girenler sanki uzun süredir içerideymiş gibi durdu. Çıkanlar sanki hiç gelmemişti. Asansör bu çelişkiyi not almadı. Alt katlarda bir düzen vardı. Düzen genellikle aşağıda olur. İnenlerin yüzü rahattı. Çıkanlar hafifliyordu. Ne niye indiğini bilen vardı, ne de neyi yukarı taşıdığını. Kimse sormadı. Sorular o katlara çıkmamıştı. Çubuk adam içeride kaldı. Bu bir tercih gibi görünmedi. Daha çok başka bir şey yapmamak gibiydi. Asansör onun için durmuyordu sanki. Durmak bu yolculuğun bir parçası değildi. Gidilmesi gereken yer zaten belliydi. Katlar yükseldikçe sesler çekildi. Kalabalık kendini hatırlatmadan azaldı. Asansör genişlemedi. Ama içerideki boşluk giderek daha ciddi bir şey haline geldi. Boşluk ciddiye alınmak ister. 7. kata gelindiğinde asansör kısa bir an durdu. Kapı açılmadı. Bir uyarı sesi de yoktu. Bu durum şaşırtıcı bulunmadı. Durmak herkes için aynı anlama gelmiyordu. İşte tam o sırada çubuk adamın içinden ne zaman oraya yerleştiği bilinmeyen bir cümle geçti. İnsan rahat ettiği yerde iner. Kapılar yeniden açıldığında bazıları indi. Yüzlerinde hayal kırıklığı yoktu. Zaten hayal kurmamışlardı. Asansör bu sadeliği takdir etti. Yol yukarı doğru devam etti. Üst katlarda da inenler oldu. Her duruşta içeride kalan hava inceldi. Hava incelmeyi severdi. Sonunda 14. katın ışığı yandı. Bu asansörün son katıydı. Asansör bunu açıklamadı. Açıklamaya gerek yoktu. Kapı açıldığında içeride sadece çubuk adam vardı. Asansörden indi. Yanında eski bir ayna duruyordu. Aynalar genellikle eskidir. Yeni olanlar bile. Yürürken aynaya gözü takıldı. Bu kez kendisini göremedi. Karşısında kanatlı kırbaç vardı. Pelerini omzundaydı. Bakışı sakindi. Sanki hep oradaymış, sadece şimdi fark edilmişti. Kanatlı kırbaç aynanın içinden sade bir şekilde fısıldadı. Bazıları iner, bazıları çıkar. Ama bazıları son kata kadar gelir. Çubuk adam bu cümleyi de alıp yürüdü. Bazı cümleler taşınabilirdi. Arkasından asansör kapısı kapandı ve hiç kimseye sormadan aşağı inmeye başladı.